Kendi ırklarının en güzellerini işkenceyle ve aldatmayla bozmuştu Karanlıklar Efendisi ve orkları yaratmıştı. Daha önce de söylendiği gibi Elve ve Maiar Hanımı Melian iyiden iyiye Orta Dünya'da güçlerini gösteriyordu. Mavi Dağlardan Gelion Nehri'nin öte taraflarına kadar Beleriand'daki tüm elfler Elve'yi efendileri olarak benimsemişti. Elutingol derlerdi ona. Kral Gri Pelerin. Sindarlılar, yıldız ışığının altındaki Beleriand'da gri elfler olarak bilinirdi. Melian'ın öğütleriyle büyüdüler. Orta Dünya'daki en gelişmiş elf krallığı oldular sonunda. Melkor zincirliyken geçen zamanın ilkinin sonunda Orta Dünya'da huzur hüküm sürmüştü. Tam da o sırada dünya üzerine geldiği söylenilen en güzel elf çocuğu doğmuştu. Lúthien. Orta Dünya büyürken Yavanna'nın derin uykusunda olan toprak vardı ve Varda'nın gümüş ışıkları gibi parıldayan yıldızlar. Lúthien'in doğduğu Neldoret ormanında bu kızın doğumunu kutlayan toprak, Yavanna ve Varda'nın eseri gibi Nipiredil çiçeklerini verdi. Bu çiçekler gümüş alevler gibi parıldıyor, Yaseminler gibi kokuyordu. Melkor'un zincirlenişinin ikinci çağına gelince cüceler geldi Eretlui'nin mavi dağlarından. Kazat derlerdi kendilerine. Sindar ise onlara kavruk tenli insanlar yani Naugrim dediler. Aule'nin taş efendisi cücelerine Sindar dilinde Gonhirrim denildi. Aslında yaşadıkları yerler uzak doğu taraflarıydı. Fakat gönülleri onları Eretluin tarafına çekti. Orada dev salonlar ve evler yonttular dağların içinde. Bu şehirlere Gabilgatol ve Tumunzahar dediler kendi dillerince. Sindar ise Gabilgatol'ü koca kent diye çevirdi. Belegost. Tumunzahar ise güney tarafta oyuldu. Oraya elfler Nogrod dediler. Oyuk kent. Ama yine de cücelerin en büyük şehri Khazad-dûm idi. Dvarrodelf. Karanlık günlerde ismi Moria oldu. Moria, çok savaşların verileceği, çok cüce kanının döküleceği bir şehir olacaktı. Khazad-dûm, puslu dağların derinliklerinde, taşın kalbinde uyulmuş bir krallıktı. Sütunları dağların kökleri kadar kalın, salonları yankı doluydu. Orada taş konuşur, çekiçlerin sesi bir ilahi gibi yükselirdi. Daha o günlerde bile o şehrin kaderi ağırdı. Zenginlikleri kadar kaderi de derindi. Altın ve mitril damarları ışıldarken, karanlığında bir gün o derinliklerden sızacağı henüz bilinmiyordu. Ama Arda'da taşın altına oyulan her ihtişam aynı zamanda bir sınavın başlangıcıdır. Ve Moria bir gün sadece bir şehir değil, bir ağıt olacaktı. İşte buradan geldi cüceler. Eldar onları ilk kez gördü ve hayretler içinde kaldı. Çünkü o zamana göre kendilerini
Erun'un konuşan ve isim veren tek canlıları olarak görüyorlardı. Ama Erun'un planını henüz bilmiyorlardı elbette. Kuşlarla ve çeşitli hayvanlarla pek vakit geçirirlerdi. Cücelerin lisanları ve görünüşleri pek çirkin geldi elflere. Fakat cüceler pek meraklıydı. Eldar'ın dilini pek çabuk öğrendiler. Bir şeyleri öğrenme hevesleri vardı. Eldar onlarla çok haşır neşir olmazdı. Fakat cüceler pek çok girerdi Beleriand'a. Hatta Gelion'u geçen bir yol inşa ettiler. Bu yol Dolmet Dağı yamaçları altından Asgar Nehri'ni izledi. Daha sonra pek çok savaş yapılacaktı burada. Daha başından beri Naugrim ile Eldar'ın arasında dostluk mesafeliydi. Birbirlerinden çok fayda gördüler ama. Henüz aralarında elem dolu acılar ve hainlikler görülmemişti. Thingol onları iyi karşıladı. Aule'ye olan sevgileri onları Noldor'a itti. Ama ortak noktaları da vardı. Değerli taşlar ve madenler. Arda'nın tüm zenginlikleri. Noldor'a da sundular hizmetlerini. Pek çok övgü aldılar onlardan. Onlar doğuştan maharetliydi. Sonuçta Aule'nin bir parçası vardı içlerinde. Taş ve metali işlemek konusunda. Ama çok gösterişli taşları pek işlemediler. Daha çok gümüşü ve bakırı işlediler ilk zamanlarda. Melkor'un tutsaklığının 3. çağına gelince Melian, Thingol'e ileri görüşlü bir nasihat verdi. Arda'daki barış sonsuza kadar süremezdi. Çünkü Melkor'un cezasının bir sonu vardı. Kötülüğü bilmeyen Manwe, kardeşinin akıllanacağını ummuştu. Erun'un bütün çocuklarının aynı düzenin parçası olarak yaşayabileceğine inanmıştı belki de. Ama Melian biliyordu. Karanlık zincire vurulsa bile yok olmazdı. Ve böylelikle Thingol, kötülüğe dur diyebilecek, hatta savunulabilecek bir yer inşa etmeye girişti. Taş ustaları Belegoslu cücelerin öğüdüne başvurdu. Çünkü dağı ve mağarayı en iyi onlar bilirdi. Cüceler memnuniyet içinde kabul ettiler bu yardımı. O karanlık günler henüz canlarını bezdirmemişti. Hayret verici şekilde bu sefer karşılık da istemediler. Çünkü Melian, öğrenmek istedikleri her şeyi gösterdi onlara. Gripelerin ise onları ödüllendirdi. Bu inciler Círdan tarafından Thingol'e verilmişti. Valar Adası'nın etrafındaki sığ sulardan toplanmışlardı. Denizlerin bilgisiyle, Teleri'nin sabrıyla çıkarılmışlardı. Cüceler çok değer verdi bu incilere. Onları büyük servet saydılar. Cüceler hazinelere ve servete her zaman çok değer vermişti. İşte bu yüzden daha önce görmedikleri bu güvercin yumurtası büyüklüğündeki göz alıcı incilere gönüllerini kattılar. Onları dağın altından çıkan cevherlerden daha değerli tuttular. Ve bu yüzden Gripelerin için şekle çalıştılar. Toprağı ve dağları kazıp bir hane inşa ettiler ona. Escalduin'in aşağıya akıp Neldoreth'i Region'dan ayırdığı yerde, ormanın tam kalbinde, yükselen bir kayalık tepenin içine, taşların içinde büyük salonları olan tam cüce işi bir kale yaptılar. O büyük tepenin içinde binlerce mağara vardı. 1000 mağara adını verdiler oraya. Ama yalnızca cüceler çalışmadı. Elfler de boş durmadı. Melian'ın hayallerini, Valinor'dan görüntüleri, uzak ışıkların hatıralarını duvarlara işlediler.
Bin mağaranın sütunları adeta Orome'nin kayın ağaçları gibiydi. Dallarında altından fenerler asılıydı. Duvarlara oyulmuş hayvanlar, kuşlar, çiçekler, gümüş pınarlar, mermer havuzlar. Daha nice güzelliklerle kaplıydı burası. Belki de cücelerle elflerin işçiliğinin en kusursuz birleşimiydi bu. Orta Dünya üzerinde, hatta Arda üzerinde böylesi bir daha asla görülmedi. Menegroth öyle bir yer haline döndü ki, kimse farkına varmadan Valar'ın, elflerin ve cücelerin izleriyle doldu. Taşın içine kazınmış bir hafıza gibiydi. Bir krallık değildi sadece. Adeta medeniyetin beşiği olmuştu. Ve zaman geçerken Melkor'un tutsaklığının 3. çağı yaklaştı. Ve sonunda bitecekti de. Cücelere musallat olan belalar vardı. Yüce Kral Gri Pelerine dertlerini açtılar. Valar zamanında bütün iblislerin kökünü kazımamıştı. Çoğu Angband'ın soğuk inlerine kaçmış ve türemişti. Zamanla açığa çıktılar. Kendilerini belli ettiler hem de. Dağların doğu tarafında kötülük saçan, korkutucu sesler yükseldiğini anlattılar. Öyle ki birçok elfin de o topraklardan kaçtığını eklediler. Ve zamanla bu korkunç yaratıklar dağları aşıp Beleriand'a girdiler. Kurtlar, kurt benzeri uğursuz yaratıklar ve nice lanetli varlık. Hepsi Melkor'un bozgunuydu. Ama henüz çok değillerdi. Orklar da vardı. O sıralarda sabırsızca efendilerinin gelişini bekliyorlardı. Üreyip çoğalıyorlardı karanlığın içinde. Elfler önceleri onların ne olduğunu bilemedi. Nereden geldiklerini anlayamadılar. Başka yaratıklar sandılar onları. Fakat bilmedikleri bir gerçek vardı. Kendi ırklarının en güzellerini işkenceyle ve aldatmayla bozmuştu Karanlıklar Efendisi ve orkları yaratmıştı. Bunları düşündükçe kederlendi Thingol. Artık Sindar'a silah gerektiğini anladı. Melian uyarmıştı çünkü. Savaş yakındı. Huzurlu günler sona erecekti. Ve Sindar'a silah lazımdı. Bunun için cücelere başvurdu. Cücelerin en ünlü demircisi Telkar'ın elleri bu işlere pek yatkındı. Zaten savaşçı bir ırktı Naugrim. Kim onlara sataşsa, kim onları kırmaya kalkışsa karşılık verirlerdi. Melkor'un hizmetkarı olsun, Eldar olsun ya da uğursuz yaratıklar. Gel gelelim çabucak kaptı demircilik işini Sindar. Zincir zırhlar, mızraklar, kılıçlar, usta oldukları yaylar ve en önemlisi baltalarla doldurdular cephanelerini. Bu silahlar paslanmaz, parlatılmış madenlerden yapıldı. Işığın altında soğuk bir yıldız gibi parlıyordu demirleri. Ve artık Sindar yalnızca yıldızların halkı değil ve aynı zamanda savaşın eşiğinde duran bir krallık olmuştu. Böylelikle savaşmayı da, silahlarını kullanmayı da öğrendi Sindar. Kuvvetlendiler.
Topraklarından kovdular bütün uğursuz ve ifrit yaratıkları. Ve bir süreliğine huzura kavuşturdular diyarlarını. Bu haberler çabucak yayıldı. Zamanında göç sırasında Olwen'in halkından ayrılan Elve ve oğlu Denethor vardı. Onlar da kudretli Thingol'ün ülkesine sığındılar. Uzak kalmış akrabalar olarak hoşça karşılandılar. Thingol onları Osirian'da Yedi Nehir diyarına yerleştirdi. Artık resmen Menegroth, Orta Dünya'da dağınık olan birçok elf topluluğunu tek çatı altında toplamıştı. İşte o günlerde Thingol, Orta Dünya'da adeta bir Maya efendisi gibiydi. Hükümdar hanımı en güzel gün vakti gibi parlıyordu. Halkının en saadetli günleriydi o zamanlar. Ve derken alçak Melkor ve Ungoliant ihanetin en büyüğünü işledi. Valinor'un ışığı söndü. Ağaçları katlettiler. Ungoliant ile kaçıp Orta Dünya'ya geldiler. Lammoth'ta Melkor ile Ungoliant'ın kavga ettiğini bile duydular. Melkor'un korku dolu çığlığı yankılandı kuzeyden. Bir an için Melkor'un öldüğünü sandılar. Öyle bir söylenti dolaşmıştı. Ama bu yalnızca bir yanılsamaydı. Ungoliant daha sonra Beleriand'a kadar kaçtı. Fakat Melian kuşağı onun çirkin bedeninin içeri girmesine izin vermedi. Ve Ungoliant Eret Gorgoroth'a yerleşti ve o günden sonra kimse o dağlara yaklaşmaya cesaret edemedi. Melkor artık Morgoth olmuştu. Kaçmıştı. Angband'da güçlerini yeniden topladı. Tahtını kurdu. Tangorodrim'in kulelerini yükseltti. Artık karanlık, elflere eskisinden daha çok yakındı. Bekleyen orklar çoğalmıştı. Güçlenmişti. Efendilerinin gelişiyle cesaret bulmuşlardı. Yok etme iştahı kazandılar. Biriktikçe biriktiler. Ve sonunda Morgoth büyük bir ordu gönderdi Gripelerin Thingol'e. Topraklarını dört bir yandan sardılar. Ordular rahatça ilerlesin diye kara bir duman bulutu saldı göğe. Eglares'teki Círdan'a ulaşmaması için yolları kestiler. Thingol, Denethor'a haber yolladı. Region'dan ve Osiriant'tan elfler yardıma geldi. Ve Beleriand savaşları ilk kez böyle patlak verdi. Ork ordusu Eldar tarafından çepeçevre sarıldı ve bozguna uğratıldı. Kaçanlar Dolmet Dağı civarında Naugrim baltalarınca katledildi. Fakat zafer bedelsiz olmadı. Osiriantlılar o zamanlar hafif silahlarla donatılmıştı. Zırhlı ork birliklerine karşı koyamadılar. Eşit bile sayılmadılar. Amon-Ereb çevresinde Denethor ve halkı acımasızca katledildi. Thingol, akrabalarının ölümü karşısında kayıtsız kalmadı. Ork birliklerini kılıçtan geçirdi. Bir daha asla savaşlarda ön saf olmadılar ve zamanla Thingol'ün halkı arasına karışıp gittiler. Bütün bunlar olup biterken
ağaçların ölümünün hemen sonrasıydı. Valar içine kapanmıştı Melkor kaçtığında. Ne bir ulak gelmişti, ne Irmo bir rüya göndermişti. Orta Dünya'daki elfler olanı biteni yalnızca Melia'nın görüsüyle sezebilmişti. Ve tam da o sırada Feanor, Teleri'nin gemileriyle denize aşıp Losgard'a gemileri ateşe vermişti. Ateş yükselirken Beleriand henüz bunun ne anlama geldiğini bilmiyordu.